Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık ama bir o kadar da çok kolay motif modelini çalışacağız. Uzun zamandır motif çalışmıyorduk. Bu modeli görür görmez motif çalışma zamanı geldi diye düşündüm arkadaşlar. İnanılmaz kolay ve inanılmaz etkili bir model. Gerçekten şöyle baktığınızda bir de bunun birleştirilmiş halini bir düşünün. Şöyle şallarda, bluzlarda inanılmaz güzel durur. Sizler yazlık bütün ürünlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birleştirmesini de size göstereceğim. Kullandığım ipi hemen açıklamalar bölümüne yazıyorum ve kullandığım tığı da yazıyorum arkadaşlar. Ben 2 milimlik tığ kullandım. Eğer eliniz çok sıkıysa, gevşek öremiyorsanız 3 milimlik tığ ile örmenizi tavsiye ediyorum. Benim elim gevşek olduğu için ince bir tığ tercih ettim. Çok sıkı sıkı örülmeyecek bir model. Hemen şöyle pembesini de göstermek istiyorum. Tabii ki yeşilini de gördüğünüz gibi gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar. Hemen yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Benim zevklerim size uyduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm yorumlarda onlardan bahsediyorsunuz ve bu modelin de yorumunu sizlerden bekliyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve tamamen ücretsiz kalması için elimden ne geliyorsa yapıyorum arkadaşlar. Sadece abone değilseniz abone olmak, yorum yazmak ve beğeni yapmak bu kanalın devamlılığını ve videoların devamlılığını sağlamış olacak diyorum. HP'ler de çok önemli. HP de yaparsanız beni çok sevindirirsiniz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim ve halkamın içine şöyle bir düğüm atıyorum. Bu attığım düğümü de bir tane zincir olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Halkamın içine battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Bakın hemen 2 tane trabzanın şöyle tepelerinde şöyle 2 tane ilmek var. İlmeğimi onun arasından geçirdim. Ve bu şekilde kaydırma yaptım. Ve buraya bir tane pıtırcık yapmış oldum. Ve yine yan yana 2 tane ikili trabzan. Bakın şu şekilde görünecek. Daha sonra ilk başta 10 tane çekmiştik. Çünkü şu 3 tane bizim ikili trabzanımız olacak. Artık 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine burada aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Hemen altta duran bakın. Şuradaki trabzanın tepesindeki 2 ilmeğe battım ve kaydırma yaptım. Şu şekilde. Daha sonra yine yan yana 2 tane ikili trabzan. Bakın görüntü şu şekilde olacak. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup birazcık küçültüyorum. Çok değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4 tane trabzan grubum olana kadar bu işlemi yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 1, 2, 3.'yü yapıyoruz. Yine burada 3 tane zincirim var. Yine pıtırcığımı yapıyorum. Ve yine yan yana 2 tane ikili trabzan. Kafanız karışmaması için burayı kesmedim.
Bakın 3 tane oldu. Şimdi dördüncüyü yapmak için yine 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada yine halkamın içine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Elimi sıkmıyorum. Pıtırcığımı yapıyorum 3 zincir çekerek. Bakın bu benim dördüncü grubum. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum kafanız karışmaması için. Bakın burayı 10 zincir çekmiştik ki bu 10 zincirin 3 tanesi benim ikinci trabzanımı oluşturacak. 1, 2, 3. zincire battım. Kaydırma yaptım ve bakın burayı da tamamlamış oldum. Şöyle bir göstermek istiyorum ki bir karışıklık olmasın. Bakın 1, 2, 3, 4 tane grubum var. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Kaydırma yaparak tam şöyle ortaya gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Zincirlere batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın. Şöyle tek tek batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Şu tam ortaya gelene kadar batın. Bir sayı yok. Bazen 2 yapıyorum, bazen 3 yapıyorum. Ama siz illa bir sayı isterseniz 3 kez kaydırma yaptığınızda zaten ortaya geliyorsunuz. Burada her başlangıçta arkadaşlar 10 zincir çekiyoruz. Daha sonra 7 zincire düşüyor. Bu köşelerden bahsediyorum. Ortalar 4. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burayı yarım bir köşe yapacağım. Batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, pıtırcığımı yapıyorum. Ve yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bakın şuraya geldiğimde bunu devam ettireceğim. Burada 4 zincirim var diğer köşeye geçebilmek için. 1, 2, 3, 4. Hemen diğer köşeye geçiyorum. 7 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Pıtırcığımı yapıyorum. Ve yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bakın biraz kaydırıyorum ki şuraya da aynısını yapacağız dengelensin diye. Bu önemli. Hemen burada 7 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığın başını doladım. Aynı noktaya battım. Yine buraya bir grup yapıyorum. Pıtırcıklı gruplarımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Pıtırcığımı yaptım. Ve yine 2 tane ikili trabzanla grubumu tamamlıyorum. Hemen şöyle biraz hızlı ördüm burayı. Eminim ki anlaşıldı. Bakın burası benim köşem oluyor. Köşemi tamamlamış oldum ve diğer köşeye geçmek için 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve hemen diğer köşeye geldim. İlk grubumu yapıyorum. Pıtırcık 2 tane ikili trabzan, bir pıtırcık ve daha sonra yine 2 tane ikili trabzan. Bu kadar kolay. Bakın birinci grubumu bitirdim. Hafif şöyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Aynı köşeye batıyorum. 7 zincirlik bölüme. Ve yine 2 tane ikili trabzan. 3 zincirle pıtırcığımı oluşturuyorum. Ve yine 2 tane ikili trabzan. İnanılmaz kolay bir model arkadaşlar. Ama yeni öğrenen arkadaşlar acaba kafası karışır mı diye böyle size kesmeden anlatmak istedim. Bununla o kadar güzel şeyler yapabilirsiniz ki böyle hayal edemiyorum.
Şöyle ince Mercedes'e iplerden bluzlar, yelekler, sabahlıklar, ne isterseniz, benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hemen şunu da söylemeyi unuttum, bakın ortası açık kalmış. Sihirli halkamın ipinden tutup ortayı iyice kapatıyorum. Bunu unutmayalım. Ben unuttum, siz unutmayın. Daha sonra bunu şöyle içten saklayıp düğümleyeceğiz. Bakın bu şekilde ortası kapalı olacak. Ben onu nasıl unuttum size söylemeyi. Evet. Daha sonra burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ondan sonra yine buralarda neler yaptıysak burada da onu yapıyoruz. Modeli böyle iyice anlattığımı düşündüğümde, kolayladığında başlıyor benim çenem açılmaya, biliyorsunuz. Ondan sonra başlıyorum örgüyü anlatmaya. Hani çünkü gerçekten böyle iyice anlaşılsın istiyorum. O yüzden de biraz geriliyorum bazen anlatırken, kusura bakmayın. 7 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerçekten çok kolay bir model. Ama yeni öğrenenler acaba kafaları karışır mı diye de endişe ediyorum. O yüzden böyle üstüne basa basa şurası şöyle olacak diyorum. Örgüyü böyle çok iyi bilen arkadaşlar acaba ne yapıyor, neden bu kadar üsteliyor derler mi diye de bunu açıklamak istiyorum. Neden böyle üstünü basa basa bir şeyleri söylediğimi. Evet, bakın sıranın sonuna geldim. Burası benim başlangıç noktam. Eğer burayı şaşırsanız, hemen şuraya bir ayraç takarsanız sıranın sonuna geldiğinizi anlarsınız. Yoksa buradan yapmaya devam edersiniz. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın sıranın sonundayım. Tığın başını doladım. Bakın burası kaydırma yaptığım yer. Hemen oraya batıyorum. Bakın. Hemen kaydırma yaptığım boşluğa battım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle, evet. 1, 2, 3 zincir pıtırcığımı yapıyorum. Ve sona geldiğimde sadece bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve ikinci ikili trabzanımı da bu zincirden alıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Kaydırmayla kapattım ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar ütüsüz ilk yaptığınızda bu şekilde biraz eciş büşüş durabilir. Ama gördüğünüz gibi ütülemedim de, sadece buhar tutup elimle düzelttim ve şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem oluyor. Ve zaten 3 sıradan oluşuyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yine kaydırmayla bir üst sıraya geçiyorum. 2, 3. Şöyle bakıyorum. Evet, 3 yeterli. Yine 10 tane zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığın başını doladım. Hemen köşeye battım. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Pıtırcığımı yapıyorum. Ve yine aynı noktaya batıp 2 tane ikili trabzan. Evet. Bakın şu bölüme geldik. Burası boşluklu. Yani buraya 4 zincir çekmiştik. Burayı da doldurmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4 zincir. Eğer zincirler çok geniş gelirse 3 zincir de çekebilirsiniz burada. Hemen tığın başını doladım. Bakın 4 zincirlik bölüme battım. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Pıtırcığımı yapıyorum. Ve yine aynı noktaya 4 zincirlik bölüme battım. Şöyle şu ipi aşağı atayım ki rahat gelsin. 2 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve hemen diğer köşeye geldim. Ve yine köşem aynı. Sadece şurası değişik arkadaşlar. 4 zincire bir tane yapmış oluyoruz. Bir grup yapmış oluyoruz.
Yine şöyle şurayı hızlı hızlı örmek istiyorum. Bir tane daha şöyle köşe göstereceğim. 3 zincir çektim. Pıtırcığımı yaptım. Buraları hızlı geçiyorum, öğrendik çünkü. 2 tane ikili trabzan. Burada yine 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boşluğa yine batıyorum. Aynı noktaya, köşeme. Yine buraya bir grup daha yapıyorum. Pıtırcığımı unutmuyorum. Evet. Ve yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Çok pardon. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde olacak. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Bakın 4 zincirlik bölümüm burada. Hemen oraya battım. Hemen buraya sadece bir grup yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Pıtırcığımı yapıyorum. İki tane ikili trabzan. Diğer köşeye geçmek için 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim ve diğer köşemde yine köşemi yaparak devam ediyorum. Yine köşem bu şekilde arkadaşlar, devam ediyorum. Köşeler hep aynı. Şu 4 zincirlik bölümlerde ise bir tane grup yapıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın sıramın sonu burası. Dediğim gibi eğer şaşırırsanız şuraya hemen bir ayraç takabilirsiniz. Şimdi bu ortadaki tek grubu yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın kaydırma yaptığım bölüme geliyorum. Ve hemen oraya battım. Şöyle biraz sıkı yapalım. Evet. Elinizi sıkmayın arkadaşlar. Sıkarsanız minicik ve semsert bir motifiniz olur. Hemen 3 zincir çektim. Pıtırcığımı yaptım. Burada ne yapıyorduk sonunda? Sadece bir tane ikili trabzan pıtırcıktan sonra ve buradaki 3 tane zinciri ikinci trabzan olarak kabul edip kaydırma yapıyordum. 1, 2, 3.'ye battım. Kaydırmamı yaptım ve motifimi bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şöyle biraz sıkıştırdım. Daha düzgün bir geçiş sağlamak için iğne ile de bunu saklayabilirsiniz. Daha da güzel olur. Ama bana biraz iğne uzun geldiği için, şöyle uzun iş geldiği için ben hemen şöyle saklayarak da onu düzgün bir görüntü verebiliyorum. Şöyle ne kadar saklarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Şöyle bakın, buradaki kümelerin içine hemen gizliyorum ve hemen ipimi kesiyorum ve gayet düzgün. Şimdi burada sihirli halkam vardı. Bunu muhakkak başında yapın. Yani ilk sıra bittiğinde bunu böyle güzelce sıkın. Herhangi bir ilmeğe batın. Bir düğüm muhakkak atıyoruz, çözülmesin. Daha sonra bunu iç taraftan şöyle kaydırarak kapatıyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Hani buralarda lütfen sıkılmayın. Bu ip saklama işi örmekten daha önemli gibi geliyor bana. Çünkü daha sonra çözülebiliyor. Bakın bu ütüsüz hali. Ütüleyince aynen şu şekilde olacak. Ben hemen buna, daha doğrusu hep ütü diyorum ama buhar tutacağım. Elimle düzelteceğim. Daha sonra da birleştirme için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben motifime buhar tuttum ve elimle düzelttim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten hem çok kolay, 10 dakikada örebileceğiniz bir model, hem de bence gerçekten çok şık duruyor. Evet, bu şekilde ben buharımı tuttum, bitirdim ve kamera arkasında bir tane daha ördüm.
Bakın arkadaşlar. Başlangıç noktam bu. Hemen bir köşe ördüm. İkinci köşeye başladığımda ise bir grubu yaptım, bıraktım. Şimdi burada 3. sırada birleştirmemi yapıyorum. Burada hemen bir grupta yanına yapmamız gerektiği için 7 zincir çekecektik. Ama ben burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Ve hemen diğer motifin şöyle köşesinden ilmeği geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve hemen burada grubumu yapıyorum. 1, 2. Hemen pıtırcığımı yapıyorum. Daha sonra grubumu tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaparak. Şimdi burada 4 tane zincirim vardı benim karşıya geçebilmem için. Şöyle de göstermek istiyorum ne yaptığımı görün diye. Burada karşıya geçebilmem için 4 zincirim vardı. 2 zincir. Hemen bakın 4 zincirlik bölümün arasından geçiriyorum. 1, 2 zincir daha çekiyorum. Ve 4 zincirlik bölüme hemen bir grup yapıyorum. Yani zincirleri birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Pıtırcıkları da birleştirmeyi düşündüm. Öyle de denedim ama çok karmaşık oldu ve aşırı birleştirilmiş durdu. Yani açıkçası daha hoşuma gitmedi. Bakın hemen şöyle, evet, zincirlerden birleştirince çok daha muntazam oldu. Hiç pıtırcıkları karıştırmayalım. Pıtırcıkları birleştirmeye gerek yok. Hemen burada 2 zincir. Birleştirme yöntemlerini ben bulmaya çalışıyorum. Çünkü birleştirme yöntemleri yok arkadaşlar hiçbir yerde. Hemen bakın zincirin arasından 2 zincir çekip battım. 2 zincir daha çektim. Daha sonra hemen köşeme geçiyorum. Köşemde ilk grubumu yapıyorum pıtırcıkla beraber. Pıtırcığını da yapalım. İlk grubumu tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada 7 tane zincirim vardı. 1, 2, 3 tane çektim. İlmeği uzattım. Ve bakın son köşenin içine batıyorum. İlmeği geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve artık burada köşemi tamamlıyorum. Eminim ki anlaşıldı. İnanılmaz kolay. Sadece zincirlerden arkadaşlar birleştiriyoruz. Ben birçok yöntem denedim. En hoş görüneni bu. Yani bunu bulabildim diyebilirim. 1, 2, 3, 4. Hemen şu bitişi de göstermek istiyorum. Video gereğinden fazla da uzadı biliyorum. Aslında 10 dakikada hemen şöyle gösterip bitirebileceğim bir video. Ama az önce dediğim gibi yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle biraz ayrıntıya giriyorum. Usta olan arkadaşlar kusura bakmasın. 1, 2, 3 zincir, pardon 4 zincir. Bakın sıranın sonuna geldim. Kaydırma yaptığım yer. Ve son olarak burayı da bu şekilde bitireceğim. Buranın bitişini uzun uzun anlatmıyorum. Sadece birleştiğinde nasıl göründüğünü göstermek istedim. Sadece bir tane iki trabzanımı yaptım. Buradan 3. zincire battım. Kaydırma yaptım. Bir zincir burada ipimi keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi birleştirme bu şekilde gayet düzgün. En uygun bir şekilde bu şekilde birleştirebildim. Az önce dediğim gibi pıtırcıkları da birleştirdiğimde çok hoş durmadı arkadaşlar. O yüzden sadece zincir birleştirmesi yeterli oluyor. Ben şimdi bunu sökeceğim, tek başına öreceğim. Çünkü ben birleştirmiyorum. Ama eğer çok isterseniz bundan çok güzel bir bluz, çok güzel bir şal beraber örebiliriz. Şöyle merserize iplerle, simli iplerle, şöyle aklımdan bir sürü şeyler geçiyor. Evet arkadaşlar, eminim ki anlaşıldı. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.